Merhaba arkadaşlar. Size bugün yapacağımız çalışmanın bitmiş halini göstermek istedim. Şu şekilde kürklü ipimizden 12 tane, şu araya kullandığımız ipten 300 gram kadar yeterli olacaktır. Ben büyük yumak kullandığım için bayağı arttı ama 100 gramlık iplerden kullanıyorsanız mesela aradaki ipi 300 gram civarı yeterli olacaktır. Şimdi şuraya aslında şu düğmeleri dikecektim ama biraz parlak kaldı. O yüzden düğmelerini dikmedim. Aynı tonlarda bir düğme arayacağım. E, Beden olarak da 38-40 bedene çok rahat olacaktır. Gerçekten şöyle hazır satılan böyle kürklü mantolara benzedi. Çok şık oldu. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Şu şekilde. Yakamızda şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Palto yaka. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu kürklü iplerle bir manto gibi bir hırka çalışması yapacağız. İpimiz Etrofil'in Rabbit ipi. Şurada renk numarasını göstereyim. 100 gramlık bir ip ve 65 metre. Bunun içine de ben şu rengi uygun buldum. Yani bu ipi arada kullanacağımız için şöyle orta kalınlıkta bir ip. Herhangi bir ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun rengini tutturduğum için Himalaya'nın Super Soft ipini tercih edeceğim. 200 gramlık bir ip. Farklı ipleri de bu, yani sadece arada kullanacağımız için herhangi bir ipi de kullanabilirsiniz. Şiş numaram da 6. Şimdi önce önlerden başlayacağız. 44 ilmek önlerimiz. Önce sol önü yapacağız. Sağ önü daha sonra yapacağız. Şimdi şişimize 44 ilmek atıyoruz. 44 ilmeği 8 sıra kürklü ipimizle öreceğiz. Daha sonra 8 ilmek, şuradaki 8 ilmek ön patlarda ipimizi yürüteceğiz. Her 4 sırada bir de diğer ipimizi koyacağız araya. Şimdi şişime ben 44 ilmeği attım. Şöyle hazırladım. Bir de baştan şunu da hatırlatayım arkadaşlar. Bu ipi örerken ilmek kaçırmamaya dikkat edin. Çünkü bulması biraz zor oluyor. Yani örerken biraz dikkatli örmek gerekiyor. Şimdi sadece ilmek attım. İlk sırayı örüyorum. Burası örgümüzün arka tarafı. Ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Yani örgünün arka tarafındayız ve burada bütün ilmekleri düz örüyorum. İlmekler görülmüyor sanırım ekranda arkadaşlar ama yani 44 tane ilmeğim var. İlk sırayı düz olarak devam ediyorum. Ön tarafa örgünün tersi düşecek. Yani ön yüzde ters örgü yapacağız.
Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri düz örgü olarak tamamlayalım. Şurada 2 ilmeğim daha kaldı. Şimdi ilk sıramızı düz yaptık. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geldik. Ön yüzünde ters örgü yapıyoruz. İlk ilmeğimi boşaldım ve ters olarak örüyorum. Şimdi ikinci sıradayız. Ve bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak öreceğiz. Evet, ikinci sırayı ters örgü olarak tamamlıyoruz. Örgümüzün arka tarafına geldik. Üçüncü sıradayız. Düz örgü öreceğiz. İlk ilmeği boşaldım. Ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi dördüncü sıraya geldik. Örgünün ön yüzündeyiz. Ve bu sıra ters örgü yapıyoruz. Yani ön tarafa örgünün tersini kullanacağız. Evet, bu sırada ters olarak devam edelim. Şimdi 5. sıradayız. Örgümüzün arka tarafında düz örgü olarak örüyoruz. Şimdi 6. sırada ön yüzdeyiz. Yine ters örgü olarak tamamlayacağız. Sıraları tek tek söylüyorum arkadaşlar. Çünkü ipte ters mi örüyorum, düz mü örüyorum görünmüyordur büyük bir ihtimalle. Onun için şimdi 6. sırada ön yüzdeyiz ve ters örgü yapıyorum. Tekrar örgümüzün arka tarafında 7. sıradayız ve düz örgü olarak örüyoruz. Bu sırayı düz örgü örüyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Bakın ipimiz sol taraftayken burası örgünün ön yüzü ve ters örgü. Yani düz tarafı arka tarafta. Şimdi 8. sırayı da ters olarak gidiyoruz. Artık etek ucundaki bant kısmı bitti. Bundan sonra yapacağımız bütün sıralar 4 sıra 4 sıra olacak. Şimdi 8. sıramızda ters olarak tamamlayalım. Şimdi 8 sırayı tamamladık. Örgünün arka tarafındayız. Ön yüze kürklü ipin tersini kullanacağım. Çünkü daha kabarık duruyor. Diğer ipi bağladığım zaman onun yani kürklü ipin tersi, diğer ipin düzü ön tarafta olacak. Şimdi sol taraftayız arkadaşlar. Yani örgünün ön yüzünde şurada kürklü ipimizden patlar yürüteceğiz. Diğer ipi aralarda kullanacağız. Şimdi örgünün arka tarafındayız. Pat için 8 ilmek kürklü ipten örgümüz bitene kadar bu 8 ilmek
devam edecek. Tabii yaka için bazı artırmalarımız olacak. Şimdilik 1, yine düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördüm. Şimdi 9. sıradayız ve örgümüzün arka tarafındayız. 8 ilmek kürklü ipimle ördüm ve diğer ipe geçeceğim. Şimdi bu ipimi alıyorum. Şuraya önce bir bağlıyorum arkadaşlar. Sekiz ilmek kürklü ipimizle düz örgü ördük. Şimdi geri kalan ilmeklerimizi, yani 36 ilmeğimizi ters öreceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Sıranın sonuna kadar bu ipimizle ters örgü olarak devam ediyoruz. Yani birinin tersi birinin düzü olacak. Şimdi geriye kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak ördüm. Pardon, daha ilmeğim varmış. Şimdi bu ipimize geçtik ve birinci sıradayız. Dediğim gibi bundan sonra artık bu aralar hep 4 sıra 4 sıra olarak gidecek. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geldik. İlk ilmeği boşaldım ve düz olarak örüyorum. Pardon. Evet, düz olarak örüyorum. Şimdi 8 ilmeğe geldik. Burada her sıra mutlaka şu ipleri bir kere şöyle kendi etrafında çevirerek, şöyle mutlaka çevirmemiz gerekiyor ki şu ara ayrık olmasın diye. Şimdi ipi şununla öreceğim için diğer ipi bıraktım. Bakın. Şöyle bir çeviriyorum. Diğer ipi bu arada kilitliyorum ve buradaki ilmeği ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7 ve 8 ilmeği ters ördüm. Yine örgünün arka tarafındayız.
Baştaki 8 ilmek düz örülecek. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu ipimi kendime doğru çeviriyorum ve mutlaka bu ipleri şöyle bir etrafında, bakın bu ipler şimdi şöyleyken mutlaka şöyle bir tur atsın arkadaşlar. İpimi öne aldım. Pardon, ipim kendime doğru, geri kalan 36 ilmeği ters öreceğim. Ve bu geçişlerde şu ipinizi şöyle birazcık sıkarak örün. Şimdi geri kalan ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Tekrar ön yüze geldik. Bu da 4. sıramız. Ve bu ipimizi, bakın bu net belli, düz örgü olarak öreceğiz. Sonda 8 ilmeğimiz kalana kadar bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet, 8 ilmeğe geldik. Yine mutlaka bu iplerimizi şöyle birbirinin etrafında bir tur çeviriyorum. Ön yüz olduğu için kürklü ipimizi ters örüyorduk. Ve geçişlerde ipi sıkıştırarak şöyle biraz çekerek 8 ilmeği ters örüyorum. Bakın şu arası düz örgü. Kürk ipimizin olduğu yer ters örgü. Şimdi 4 sıra arada bunu ördük. Tekrar bütün ilmeklerimizi kürk ipimizle öreceğiz. Ve arka tarafta olduğumuz için bütün ilmekleri düz örgü olarak. Şu ipleri bir çevireyim arkadaşlar. Ve bunu 1. sıra olarak kabul ediyoruz. 4 sıra arka tarafta düz, ön tarafta ters olarak kürk ipimizle öreceğiz. Ve buradaki ilmekleri de düz örüyorum. Ve şimdi 1. sıra ters, pardon 1. sıra düz, 2. sıra gelirken ters örerek sıra başına kadar gelelim. Tekrar örgünün arka tarafındayız. 3. sıradayız. Bu sırada yine düz öreceğiz. Fakat şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bantı ördükten sonra şu aşağıdaki ipimiz, yani bir sıra 2 sıra sonra tekrar bunu kullanacağız. Hani çok fazla uzamasın diye
Şöyle şu ipimizi şöyle yapıyorum. Bununla beraber öreceğim ki yukarı doğru yürütme gibi olsun. Bakın. Şu ipimi şişin üstüne alıyorum. Burada bunu da şöyle örerek bir yukarı yürütmüş olacağım. Şimdi 3. sıramızı düz, 4. sıramızı ters yaparak yine sıranın başına kadar gelelim. Kürklü ipimizde de 4 sıra ördük. Tekrar şuradaki ipi kullanacağız. Yine örgünün kenar kısmındaki 8 ilmek bantımızı önce örüyoruz. Bant kısmını arka yöndeyiz arkadaşlar. Düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. Şimdi bu ipimi arka tarafa doğru alıyorum. Aynı zamanda şöyle diğer ipin üstüne atıyorum ki şöyle bir döndürme yapacağız. Ve örgünün arka tarafında olduğumuz için buradaki ilmeklerimizi düz olan ipimizle ters örüyoruz. Yani düz ipin düz tarafı ön yüze çıkacak, kürklü ipin ters tarafı ön yüze çıkacak. Bu şekilde bu hırkanın arkadaşlar, mantonun yani boyunu ne kadar istiyorsanız böyle koltuk altına gelmeye yakın yerlerde biraz artırma yapacağız yaka için. Oralara kadar bu şekilde düz ipimizle 4 sıra, diğer ipimizle 4 sıra olarak birinin tersi öne bakacak, düz ipin düzü öne bakacak. Yani söylerken biraz karışık gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Yani bu ipimizin, şimdi şu sırayı tamamlayayım, göstereceğim. Bundan sonra dediğim gibi hep 4 sıra 4 sıra baştaki 8 ilmek pat olarak devam edecek. Bakın aralarda şöyle göstereyim. Bu ipimizin düz tarafı ön yüzümüzde. Diğer kürklü ipimizin ters tarafı ön yüzümüzde. Yani onun düzü arkaya bakıyor. Böyle yapmamızın nedeni, hani bu kürklü ipin tersi daha kabarık. Düzler de arada böyle gömülecek, yani çizgi çizgi şeklinde çıkması için böyle yapıyoruz. Bunu dediğim gibi bundan sonra 4 sıra kürklü ipten ön yüze ters düşecek. 4 sıra düz ipimizden ön yüze düz olarak devam edeceğiz. Başladı 8 ilmeğimiz. Başladı 8 ilmeğimiz bu şekilde pat olarak devam ediyor. Ben boyunu istediğim kadar yaptım. Yani bu boy kısmı tamamen size kalmış arkadaşlar. Daha da uzatabilirsiniz. Ben yine de size 1, 2, hatta şu arka tarafından saymak daha kolay oluyor. Bakın, birinci düz çizgimiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane böyle aralarda düz olan kısmımız var. Şu kürk tabanı hariç
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. kürk sırasındayız. Yani kürklü ip sırasındayız. 15 tane düz iple 4 sıralık yerlerimiz var. Şimdi 15. kürklü sırasındayız. Bakın burası da ön tarafımız. Böyle kürklü ipi ön yüze terslerini getirerek bakın şu aradakiler düz şöyle gömülmesini sağladık. Çok az görünüyor ön yüzde aralar. Şimdi 15. kürklü ip sırasında önce yapacağımız işlemi söyleyeyim arkadaşlar. Kol kesmeden önce burada 8 ilmeklik bir bant kısmımız vardı. Bunu her bu tarafa geldiğimizde birer ilmek artıracağız. Yani bu sıra artıracağız. 9 gideceğiz geleceğiz. Bir tane daha artıracağız. 10 ilmek olacak. Bant kısmımız 10 ilmek olacak. Şimdi hemen ilk artırmamızı yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 ilmek ördüm. Şimdi buraya bir tane ilmek ilavesi yapıyorum. Yani bu ilmek ilavesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz şuradaki ilmeği 2 kere örün. Hem önden hem arkadan. İsterseniz benim yaptığım gibi şöyle parmağı bir kere doluyorum. Ve şuradan bir ilmek ilave ettim. Şimdi şuradaki ipimizi mutlaka şöyle birbiriyle çapraz yaparak geçiş sağlayın. Devam edeceğim. Şu anda bant kısmımız 9 oldu. Ve bu arayı mutlaka sıkı sıkı geçiyorum. Şimdi sonuna kadar bu yönde düz örgü örüyorum. Şimdi bu yönde düz, arka taraftan da yani hırkamızın ön kısmında da ters örerek sıra başına kadar gelelim. Hırkamızın ön kısmında kürklü ipimizi ters örerek sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi arka taraftayız. 44 ilmeğimiz vardı. Bir ilmek artırdık. 45 ilmeğimiz oldu. Bu sıra yine artırma yapacağız. Yani 8 ilmekti. 9 ilmek oldu kenar bantımız. Şimdi bir artış daha yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmek ördüm. Yine bir tane ilmek ilave ediyorum. Bant kısmımız 10 oldu. Ve devam ediyorum. Bu arada bu ipleri yine çeviriyorum mutlaka. Ve 45 ilmeğimiz vardı. 46 oldu. Yani 2 ilmek ilave etmiş olduk. Evet, bu sıra yine düz örgü örüyorum. Diğer tarafta da ters örerek yine sıranın başına kadar geliyorum. Şimdi yine örgümüzün arka yöndeyiz. 44 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Bunun 8 tanesini banttı. İlk kürklü sırada bir ilmek, üçüncü sırada da bir ilmek daha artırdık. 2 ilmek toplamda artırmış olduk. 4 sıra ördük yani. Toplamda 46 ilmeğimiz var. Öndeki bantımız 8'di, 10 oldu. Şimdi 10 ilmek kenar bantımız için örüyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. Şimdi diğer ipe geçeceğim. Fakat burada bu düz iple örerken artırma yapmayacağım. Sadece kaydırma yapacağım. Yani buradan bir ilmek daha örüyorum. 11. 11 tane bant ilmeğimiz için ördük. İpimi arkaya çeviriyorum. Şöyle birbirine dolayarak düz renk ipime geçiyorum. Ve bunu bu sırada ters öreceğiz. 1, 2, 3. Sıranın sonuna kadar ters olarak devam ediyorum. Evet, bu ipimizde yaptığımız sırada kenardaki ilmek sayımız 11 oldu. 11 tane kenar bantımız var. Şimdi sıranın sonuna kadar ters örgü olarak gidelim. Şimdi aynı zamanda dönüşte kol altı kesmesine başlayacağız. Evet, ilmekleri çok dikkatli örmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kaçtığı zaman şu kürklü ipi bulmak çok zor oluyor. Onun için benim tavsiyem böyle iyice ilmeğin içine girdiğinize emin olun. Öyle çıkarın ilmeğinizi. Şimdi sıranın sonuna kadar ters olarak ördüm. Şimdi burası hırkamızın ön kısmı. Sol parçamız, yani sol parçamızın şurada bant kısmı var. Bu tarafta da kol kesmesini yapacağız. 3 ilmek keserek başlıyorum. Birinci ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğimi ördüm ve bunun içinden geçiriyorum. Bir tane kestik. İkinci kesmemiz ve üçüncü kesmemiz. 3 ilmek kestik. Ve devam ediyorum. Sıranın sonunda 11 ilmeğimiz bant kısmı için diğer iple öreceğiz. Oraya kadar düz şekilde devam edelim. Evet, 11 ilmeklik bant kısmına geldik. Yine ipleri mutlaka şöyle birbirinden çevirerek alıyorum. Ve ipi kendime doğru çevirdim. Buradaki ilmeğin 11 tanesini ters örüyorum. 1. Ve mutlaka şu arada bir sıkıştırma yapın arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 ilmek ördüm. Tekrar örgümüzün arka kısmındayız. İpleri bir düzelteyim. Şimdi düz ipimize bir sıra gittik. İkinci sıraya geldik. Şimdi üçüncü sıradayız. Bu iple örerken artırma yapmayacağız. Dediğim gibi sadece bir ilmek alarak kaydırma yapıyoruz. Önce 11 tane kürklü ipimizle ön bantımızı örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Ve bir tane de buradaki ilmekten örüyorum. 12. Yani ön banttaki ilmek sayımız 12 oldu. Şimdi bu ipe geçeceğim ama dediğim gibi yani bu ipleri mutlaka şöyle birbirinden çevirerek örüyorum ve mutlaka ipi sıkıştırarak devam ediyorum. Ve şimdi sıranın sonuna kadar buradaki ilmeklerimizi ters örelim. Şimdi kol kesmesine geldik. 3 ilmek kesmiştik. Bu sırada da 2 ilmek keseceğiz. İlk ilmeği boşaldım. İkinciyi örüyorum. Ve arkadaki ilmekten geçirdim. 1. Bir tane daha kesiyorum. 2. 3 ve 2 ilmek kestik. Devam ediyorum. Hatta kalan ilmek sayısını da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 ilmeğimiz var arkadaşlar. %29 ilmek düz ipimizle ve 12 tane ilmeğimiz de kürklü ipimizde bant kısmında var. Yine şu ipleri şöyle bir çeviriyorum ve ipi kendime doğru çevirdim. Buradaki 12 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi 4 sıra düz ipimizle tamamladık. Yine kürklü ipimizle devam edeceğiz. Fakat bu 12 ilmekten sonra kürklü iple geçtiğimiz sırada yine bu sırada bir dahaki sırada da 2 tane ilave edeceğiz. Önce 12 tane örelim ilmeğimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördüm. Şimdi bir tane ilave ediyorum. Buradaki bant kısmımızdaki ilmek sayımız 13 oldu. Ve devam ediyorum. Şu ipleri şöyle bir yer değiştirelim. Ve sıranın sonuna kadar düz olarak devam ediyorum. Şimdi yine kol kesme yerine geldik. 3 ilmek, 2 ilmek ve bu sırada da 1 ilmek kesiyoruz. İlk ilmeğimi boşaldım. İkinciyi örüyorum ve arkadakinin içinden geçiriyorum. 3, 2, 1 toplamda 6 ilmek buradan azaltmış olduk. Şimdi sıranın sonuna kadar devam ediyorum.